Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere sosis balondan sivrisinek nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Şöyle üstten görünüşü, önden görünüşü, yandan görünüşü, bacakları, gözleri, antenleri, kanadı. Çok güzel bir sivrisinek yaptım. Çocuklar bu sivrisineğe bayılacaklar. Yazın bizleri rahatsız ediyor ama oyuncak şekli gerçekten çok güzel. Bu güzel sivrisineği hangi malzemelerle yapıyoruz? Öncelikle onları göstermek istiyorum. Bir tane beyaz normal balon, bir tane beyaz sosis balon, evet. 3 tane kırmızı sosis balon, bir tane mavi sosis balon, şişirme aletimiz, kalemimiz ve makasımızı kullanacağız. Evet, şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle mavi balonumuzu ucunda 6 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Evet, balonumu şöyle şişirdim. Balonumu güzelce bağlıyorum. Evet, balonumu şöyle bağladım. Evet, şöyle ucunda biraz boşluk bırakıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. 5 parmak uzunluğu boşluk bıraktım. Evet, öncelikle şöyle 5 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Sonra ufak bir yuvarlak yapıyorum şu şekilde. Sonra bu ufak yuvarlağı çekip çeviriyorum. Evet, şu şekilde yaptık. Şimdi gözleriyle alakalı normal balonumuzu, beyaz balonumuzu alıyoruz. Çok hafif bir şekilde beyaz balonumuzu şişiriyorum. Şu şekilde bakın avucumuza sığacak şekilde beyaz balonumuzu şişirdik. Şöyle biraz daha küçültüyorum. Beyaz balonumu bağlıyorum. Evet, tam bu ortasından beyaz balonumu iki eşit parçaya bölüyorum. Şu şekilde iki eşit parçaya böldüm. Bu orta kısmı, evet. Şimdi bu orta kısmı şu kaldığımız yere, evet şu kısma dolayarak sabitliyorum. Şu şekilde. Üst kısma getirdim. Yerlerini değiştiriyorum şu şekilde bakın. Evet. Böyle kocaman gözler yapmış olduk. Evet, devam ediyoruz. 6 parmak uzunluğu bir yerden şöyle katlıyorum. Ve bundan sonra ufak bir yuvarlak yapıyorum. Şu şekilde. Bu ufak yuvarlağı da çekip çeviriyorum. Sonra tekrar ufak bir yuvarlak yapıyorum. Bu ufak yuvarlağı da yine çekip çeviriyorum. Evet, şu şekli aldım. Geriye doğru geldim, kafasına doğru yine 6 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Evet. Ve bu kafa kısmına gözlerinin ortasından dolayarak sabitliyorum. Evet. Şu şekilde sivrisineğimizin gövdesini bitirmiş olduk. Şimdi bacaklarını yapacağız. Evet, şöyle gösteriyorum. Şu hale geldi. Bacaklarıyla alakalı kırmızı balonumuzu alıyoruz. Evet, şöyle kırmızı balonumu aldım. Ucunda 5 parmak boşluk kalacak şekilde kırmızı balonumu şişiriyorum. Kırmızı balonumu bağlıyorum. Evet, kırmızı balonumu bağladım. Şimdi bakın, bunun ucunda ufak bir yuvarlak yapıyorum. Başlangıç yeriyle katladığım yeri aynı anda çekip çeviriyorum. Sonra şu şekilde büküyorum. 3-3-6 olacak şekilde. Ve bu büktüğüm yeri yine birleştiriyorum. Evet. Sonra bakın 5 parmak uzunluğu bir yerden şöyle büküyorum. Bir kavis veriyorum. Bacaklarına kavis veriyoruz. Tekrar 5 parmak uzunluğu bir yerden şu şekilde katlıyorum. Evet. İkisi de 5 parmak oluyor. Sonra geriye doğru aynı ölçüyü ölçüyorum. 5 parmak yerden büküyorum. Şu şekilde. Yine 5 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Bu ikinci yaptığımızın aynı uzunluğu devamında tekrar yapacağız. Şu şekilde kaçırmadan 5 parmak uzunluğu bir yerden şu şekilde büktüm. Sonra 5 parmak uzunluğu bir yerden katladım ve şuraya birleştiriyorum bakın. Ve şu şekil oluştu. Gördüğünüz gibi.
Şu şekli yaptık. Şu kalan kısım fazlalık kısım. Bunu tutarak uç kısmından makasla kesiyorum. Havasını kaçırıyorum. Ve burayı orta kısma bağlıyorum. Şu şekilde. Bu yaptığımız bacağın aynısını tekrar yapacağız. Şöyle bağladık. Bunu yan tarafa alıyorum. Evet, şöyle makasımızla fazlalık yeri kestik. Bunun aynısını tekrar yapacağım. Şöyle yaptığımız bacağı göstermek istiyorum. Bunu yan tarafa koyduk. Yeniden kırmızı balonumuzu alıyoruz ve şişiriyoruz. Evet, şöyle kırmızı balonumuzu yine ucunda 5 parmak boşluk kalacak şekilde. Ucunda boşluk bırakmak çok önemli. Eğer ucunda yeterli boşluğu bırakmazsanız birkaç katlamaya balonunuz hemen patlayacaktır. Balonunuz hemen patlıyorsa ucunda yeterli boşluk bırakmadınız demektir. Evet, yine ufak bir yuvarlak yaptım. Çekip çevirdim. Şöyle büktüm, yine 3-3-6 parmak şeklinde büktüm. Ve burayı katladım ve birleştirdim. Burası ön ayakları olacak. 5 parmak uzunluğu bir yerden şöyle kavis verdim. Tekrar 5 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Tekrar 5 parmaklık bir kavis verdim. Sonra tekrar 5 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Evet. Bunun aynısını tekrar yapıyorum. Şöyle 5 parmak uzunluğu bir yerden kavis veriyorum. Ve 5 parmak uzunluğu bir yerden toplamda 10 parmak yapmış oluyor. Şöyle büktüm ve burayı birleştirdim. Şuraya şöyle kavis veriyoruz. Evet. Şimdi şu alt kısım yine fazlalık kısım. Burayı makasla kesiyorum. Kestim. Bunu buraya bağlayarak sabitliyorum. Evet, şöyle bağlıyoruz ve sabitliyoruz. Fazlalık kısmı yine makasla kesiyorum. Şimdi bu iki parçayı, evet, şu orta noktalarından, bakın şu iki parçayı şuralarından birleştiriyorum. Bakın şu kısımlardan birleştiriyorum şöyle. Evet, dolayarak birleştirdim. Şöyle kıvrım yerleri aşağı gelecek şekilde düzledim. Evet. Ön bacaklarını da aynı şekilde şöyle düzledim. Ve şu şekilde yere koydum, bakın. Şimdi şu mavi kısmı alıyorum. Alttan geçirdim uzun kısmı. Evet, kısa kısmının altındaki mavi kısmı şu şekilde buraya dolayarak sabitliyorum. Bakın şu şekilde. Bacaklarını gövdesine sabitlemiş oluyoruz bu şekilde. Bu arka kısmı da artık kuyruk kısmı olacak sivrisineğimizin. Evet, bacaklarını şöyle son düzeltmeleri yapıyorum. Evet, yavaş yavaş sivrisineğimiz ortaya çıkmaya başladı. Çok şirin, güzel bir sivrisinek oldu. Bakın, ayakta duran. Evet, kanatlarıyla alakalı beyaz balonumuzu alıyoruz. Evet, en başta bir tane beyaz balonumuz vardı. Beyaz balonumuzu aldık. Ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde beyaz balonumuzu şişiriyorum. Evet, şişirdim. Beyaz balonumuzu bağladık. Şöyle gösteriyorum ucunu. Şöyle biraz yumuşatıyorum. Evet, başlangıç yeriyle bitim yerini bu şekilde bağlıyorum birbirine. Sonra bakın şu şekilde uzatıyorum. Orta yerini buluyorum eşit bir şekilde. Bu iki yeri birbirlerine buluşturuyorum ve çeviriyorum. Bu şekilde kanatlarını yapmış olduk. Şu alt taraftaki fazlalıkları alıyorum. Evet, burayı sivrisineğimize monte edeceğiz. Bakın şu orta kısmındaki mavinin ortasından fazlalıkları geçirip alt kısma dolayarak buraya sabitliyorum. Alt taraftaki kırmızının orta kısmına dolayarak sabitliyorum. Şöyle alt kısma doluyorum, bakın. Şu mavinin de altından geçiriyorum. Kırmızı kısma dolayarak
buraya sabitledim. Kanadımızı düzeltiyoruz. Evet, çok güzel oldu. Evet, şimdi antenlerini yapacağız. Antenleriyle alakalı kırmızı balonumuzu aldık. Üçüncü kırmızı balonumuzu aldık. Çok az bir şekilde şişirdik. 5 parmak uzunluğunda şişirdim. Gördüğünüz gibi. Bunu bağlıyorum şu şekilde. Bağladım. Şimdi burada iki eşit parçaya böldüm. İlk kısmı tutarak ikinci kısmı ileri doğru itiyorum, bakın şu şekilde. Balonun uç kısmına gelene kadar bu şekilde itiyorum. Evet, devam ediyoruz. Uç kısmına kadar getirmem lazım bunu. Getirdim. Sonra iki eşit parçaya bölüyorum, bakın bunu. Şu şekilde. Orta kısmından tutuyorum. Evet. Şimdi bunu şu ortadaki mavi kısma dolayarak antenlerini buraya sabitlemiş olacağız. Evet. Orta kısma şu şekilde doladık ve sabitledik. Kalemimizi alacağız. Kalemimizi alıyoruz. Şu şekilde siyah gözlerinin orta kısmını yapıyoruz. Gözlerini boyuyoruz şu şekilde. Evet ve sivrisineğimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Anlaşılmayan yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.